Uzun koridorlarda yankılanan ayak sesleri henüz sıradan görünüyordu. Ama kim bilebilirdi ki o bebek bir gün savaşların, krizlerin ve tarihin en sert dönemeçlerinin tam ortasında anılacaktı. Aristokrat bir soyun ihtişamı vardı, fakat o ihtişamın perde arkasında kırılgan bağlar, bastırılmış gerilimler ve sessiz hesaplar da bulunuyordu. Bir yanda eski İngiliz asaletinin gururu yükselirken, diğer yanda yeni dünyanın zenginliği bu ailenin içine çoktan sızmıştı. Peki böylesine parlak görünen bir başlangıç gerçekten huzurlu olabilir miydi? Daha doğduğu anda üzerine yüklenen miras, yalnızca bir ünvanın gölgesi değil, aynı zamanda büyük beklentilerin ağırlığıydı. Odalarda şatafat vardı ama aile içinde sıcaklık eksikti. Çocukluk yılları güvenle değil, daha çok mesafeyle ve disiplinle örüldü. Zaman geçtikçe bu küçük çocuğun okul sıralarında parlamadığı, kurallara kolay kolay boyun eğmediği de fark edildi. Fakat bazen tarihin en sıradışı isimleri en düzgün yollardan yürüyerek ortaya çıkmaz. Ve işte Winston Churchill olarak tanınacak hikaye, 30 Kasım 1874 günü Blenheim Sarayı'nda başladı. Bu hikayenin devamında seni en çok şaşırtan ayrıntıyı yorumlara yazman güzel olurdu. Hazırsan başlıyoruz. Winston Leonard Spencer Churchill adıyla dünyaya gelen bu çocuk, İngiltere'nin en köklü aile çevrelerinden birine doğmuştu. Babası Lord Randolph Churchill olarak tanınıyordu ve dönemin siyasetinde güçlü bir ses haline gelmişti. Ailenin kökleri yalnızca soyluluğa değil, aynı zamanda savaş meydanlarında ve devlet işlerinde iz bırakmış John Churchill adlı Marlborough Dükü'ne kadar uzanıyordu. Bu geçmiş, genç Winston'a daha en başından büyük bir tarih mirası bırakmıştı. Annesi Jenny ise Amerika kökenliydi ve New Yorklu varlıklı bir aileden geliyordu. Bu evlilik, o dönemde sıkça görülen bir düzenin parçası olmuştu. İngiliz aristokrasisi maddi destek kazanırken, Amerikalı aileler sosyal saygınlık elde etmişti. Dışarıdan etkileyici görünen bu birliktelik, içeride ise pek huzurlu işlemedi. Evlilik boyunca duygusal uzaklık büyüdü ve aile içindeki çatlaklar zamanla daha görünür hale geldi. Buna rağmen aile genişledi ve Winston'dan sonra küçük kardeşi John da dünyaya geldi. Ancak bu iki kardeş, anne baba ilgisinden çok, bakıcı Elizabeth Everest'in gözetiminde büyütüldü. Blenheim, Londra ve bir dönem İrlanda arasında geçen bu çocukluk, üst sınıf İngiliz yaşamının gösterişli ama soğuk yüzünü taşıyordu. Peki böylesine güçlü bir ailede büyüyen bir çocuk okul hayatında da parlamış mıydı? Aslında durum tam tersi oldu. Berkshire bölgesindeki seçkin bir okula gönderildiğinde derslerde olağanüstü bir başarı gösterilmedi. Üstelik davranışları yüzünden sık sık uyarıldı ve disiplinle karşı karşıya kalındı. Sonraki yıllarda kalemiyle ün kazanacak biri için bu dönem pek umut verici görünmüyordu. Yine de 1888'de Harrow School'a kabul edildi ve bu onun için önemli bir eşiğe dönüştü. Babasının aklındaysa bambaşka bir yol vardı. Oğlunun Britanya İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde askeri görevlerle şekillenecek bir hayat sürmesi istendi. Bu nedenle Sandhurst'teki Kraliyet Askeri Akademisi'ne girmek için birden fazla deneme yapıldı. Sonunda 1893 yılında kabul edildi ve orada kısa ama belirleyici bir eğitim süreci yaşandı. Fakat henüz genç yaşta babasının ölümüyle birlikte omuzlarına yalnızca bir kariyer değil, aile sorumluluğu da yüklendi. Daha 18 yaşındayken hayat ona çocukluktan çıkıp sert gerçeklerle yüzleşmesini dayatmıştı. Ama asıl dikkat çekici olan onun daha yolun başında dünyaya açılmaya başlamasıydı. Sandhurst'u bitirdikten hemen sonra 4. Kraliçenin kendi süvari alayında 2. teğmen olarak görevlendirildi. Çok geçmeden Atlantik Okyanusu'nun ötesine gönderildi ve kendisini Küba'daki çatışmaların yakınında buldu. Orada sömürge halkı İspanyol yönetimine karşı bağımsızlık mücadelesi veriyordu. İspanya ise Amerika'daki son önemli toprak parçalarından birini kaybetmemek için son gücüyle direniyordu. Winston bu cepheye yalnızca bir asker olarak değil, aynı zamanda dikkatli bir gözlemci olarak da yaklaştı.
İşte tam burada onun başka bir yönü ortaya çıkmaya başladı. Savaş alanlarının dumanı yükselirken o yaşananları kaleme dökerek gazetelere göndermeye başladı. Daily Graphic için iletilen bu yazılar onun yayıncılık yolundaki ilk adımları oldu. Yani daha çok genç yaşta hem üniforma taşınmış hem de tarihin sıcak anları kelimelere dönüştürülmüştü. Ve belki de en ilginç soru tam burada doğdu. Bu genç adam gerçekten asker mi olacaktı yoksa kalemi onu bambaşka bir kaderin içine mi sürükleyecekti? Peki bu genç subay, imparatorluğun kalbine doğru ilerlerken aslında neyle karşılaşacağını biliyor muydu? Atlantik'in ötesinden döndükten sonra kısa bir süreliğine annesinin topraklarına uğradı ve New York'un hareketli sokaklarında vakit geçirdi. Fakat bu sakin mola uzun sürmedi. 1896'nın sonbaharında görev onu yeniden çağırdı ve bu kez rotası Britanya İmparatorluğu'nun en değerli merkezlerinden biri olan Bombay oldu. Burada geçen aylar sadece askeri bir görev değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm süreciydi. Hindistan'ın sıcak havası, kalabalık şehirleri ve farklı kültürleri onun dünyaya bakışını yavaş yavaş şekillendirdi. Çok geçmeden Sir Bindon Blood komutasındaki birliğe katıldı ve kuzeye, Peşaver çevresine doğru ilerledi. Bu bölgede Mohmand kabilesi, İngiliz yönetimine karşı sert bir direniş sergiliyordu. 2 yıl süren bu çatışmalar, onun savaşın gerçek yüzünü yakından görmesini sağladı. Aynı zamanda Kalküta gibi büyük merkezleri ziyaret etti ve geniş bir coğrafyada dolaşarak imparatorluğun sınırlarını kendi gözleriyle gördü. Ancak tüm bu deneyimler, onun zihninde yalnızca gözlemler değil, güçlü ve tartışmalı fikirler de oluşturdu. İngiliz hakimiyetinin üstünlüğüne dair düşünceler burada şekillendi ve hayatı boyunca peşini bırakmadı. Ama asıl kırılma noktası neydi? Onu gerçekten değiştiren olay hangisiydi? 1898'de İngiltere'ye döndüğünde artık sadece bir asker değildi. Düşünceleri olgunlaşmaya başlamıştı ve ilk kez siyasi tartışmaların içine girdi. Liberal Parti'ye yakın durdu. Fakat İrlanda meselesinde onların tutumunu sorguladı. Yine de yerinde duramadı. Çok kısa bir süre sonra kendini yeni bir yolculuğun eşiğinde buldu. Bu kez hedef Afrika'ydı. İngiltere, kuzeyden güneye uzanan kesintisiz bir hakimiyet kurma planı peşindeydi. Ve bu plan onu Sudan topraklarına götürdü. General Kitchener komutasındaki birlikle birlikte bölgeye ulaştığında sadece bir subay değil, aynı zamanda bir gözlemci ve anlatıcı olarak da görev yapıyordu. The Morning Post için kaleme aldığı yazılar, savaşın sıcak anlarını doğrudan okuyucuya taşıdı. Ve sonra o an geldi. Omdurman yakınlarında 2 Eylül 1898'de tarihe geçecek bir çarpışma yaşandı. Yaklaşık 25 bin kişilik birleşik güç, kendisinden çok daha kalabalık bir orduyla karşı karşıya geldi. Modern silahların gücü, savaşın kaderini belirledi ve sonuç ağır bir yenilgi oldu. Bu sahne dışarıdan bakıldığında bir zafer olarak görülüyordu. Ancak Churchill için bu sadece bir başarı hikayesi değildi. Gördükleri zihninde farklı bir iz bıraktı. Savaşın görkemiyle içindeki sertlik arasında bir çelişki hissetti. Yaralı askerlerin durumu ve müttefik güçlere karşı gösterilen ilgisizlik onu rahatsız etti. Hatta komutanına dahil düşüncelerini bile saklamadı. Bu deneyim onun savaş hakkındaki bakışını derinleştirdi ve belki de içindeki sorgulayıcı tarafı daha da güçlendirdi. Peki tüm bu savaşların ortasında onun başka bir yönü daha gelişiyor olabilir miydi? Hindistan'da başlayan okuma alışkanlığı burada adeta bir tutkuya dönüştü. Özellikle Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü anlatan büyük tarih çalışması onun zihninde kalıcı bir iz bıraktı. Okudukça yazma isteği de arttı. Kendi yaşadıklarını kelimelere dökmeye başladı. Malakand bölgesindeki deneyimlerini anlattığı ilk kitabını kaleme aldı. Aynı dönemde farklı bir deneme yaptı ve kurgu bir hikaye yazdı. Bu onun edebiyatla kurduğu kısa ama ilginç bir bağ oldu. Ve şimdi akla şu soru geliyordu. Bu adam gelecekte bir savaş lideri olarak mı anılacaktı, yoksa kalemiyle tarihe yön veren bir anlatıcı mı olacaktı? Peki bir savaşın ortasında yazılan kelimeler bir insanın kaderini değiştirebilir miydi? Afrika'daki günleri ilerledikçe Churchill sadece çatışmaları gözlemleyen biri olmaktan çıktı. Kalemi daha derine inmeye başladı.
Artık yalnızca haber göndermiyor, olayların arkasındaki nedenleri sorguluyordu. Bu süreç onun yazarlığını daha politik ve daha kapsamlı bir noktaya taşıdı. Sudan Seferi'ni anlattığı eseri, yaşananları sadece aktarmakla kalmadı, aynı zamanda dönemin güç dengelerini de irdeledi. 1899 yılında yayımlanan bu çalışma, onun gözünden bir savaşın hem sahnesini hem de perde arkasını ortaya koydu. Bu noktada artık şu soru beliriyordu: bu genç adam kalemiyle mi yükselecekti, yoksa siyasetin içine mi adım atacaktı? Cevap çok gecikmedi. Britanya'ya döndüğünde niyetini açıkça ortaya koydu. Babasının izinden giderek siyasete girmek istiyordu. Oldham bölgesinde aday oldu. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Seçimi çok az farkla kaybetti. Bu yenilgi onu durdurmadı. Aksine yeni bir yol aramasına neden oldu. Ve yine hareket başladı. Bu kez rotası Güney Afrika'ydı. Bölgede gerilim giderek artıyordu. Altın ve elmas kaynakları bu gerilimi daha da büyütmüştü. Sonunda savaş kaçınılmaz hale geldi ve İkinci Boer Savaşı patlak verdi. Ama kim tahmin edebilirdi ki Churchill bu savaşta sadece gözlemci olarak kalmayacaktı. Güney Afrika'ya Morning Post muhabiri olarak ulaştığında olaylar hızla gelişti. Savaşın ilk günlerinde bulunduğu tren saldırıya uğradı ve kendisi esir alındı. Bir anda anlatan kişi olmaktan çıkıp hikayenin tam merkezine yerleşti. Ancak bu durum uzun sürmedi. Esir tutulduğu yerden kaçmayı başardı ve büyük bir risk alarak sınırı geçip özgürlüğüne kavuştu. Bu kaçış onu bir anda halkın gözünde cesur bir figür haline getirdi. Ardından yeniden cepheye döndü ve Ladysmith kuşatmasına katıldı. Savaşın en kritik anlarından biri yaşanırken o yine oradaydı. Nihayetinde Pretoria ele geçirildi ve çatışma yeni bir evreye girdi. Peki bu deneyim onun hayatında nasıl bir iz bıraktı? Savaşın ilerleyen dönemlerinde yaşanan sert uygulamaları görmeden önce Britanya'ya döndü. Ancak yaşadıkları ona yeni bir hikaye daha kazandırdı. Bu kez yaşadıklarını Ian Hamilton'dan esinlenerek yazdığı bir eserle anlattı. Artık sadece bir asker ya da gazeteci değil, aynı zamanda tanıklık eden bir yazar haline gelmişti. Fakat onun hayatında dikkat çeken başka bir detay daha vardı. Yoğun savaş temposunun ortasında bile alışkanlıkları değişmedi. Yanında taşıdığı şişeler onun günlük rutininin bir parçasıydı. Sabah başlayan bu düzenli tüketim gün boyu devam ederdi. Dışarıdan bakıldığında bu durum şaşırtıcıydı. Ama ilginç olan bu alışkanlığın onun üretkenliğini neredeyse hiç düşürmemesiydi. Aksine tüm bu yoğunluk içinde çalışmaya ve üretmeye devam etti. Ve şimdi asıl soru yeniden ortaya çıkıyordu. Bu kadar karmaşık bir yaşam süren biri gerçekten siyasette başarılı olabilir miydi? 1900 yılında yeniden Oldham için aday olduğunda artık eski Churchill değildi. Arkasında savaş hikayeleri, cesur bir kaçış ve yayımlanmış eserler vardı. Bu kez halk onu daha yakından tanıyordu. Ve kader ikinci kez kapısını çaldığında sonuç farklı olacak mıydı? Peki, bir insan henüz 25 yaşındayken imparatorluğun kalbinde söz sahibi olabilir miydi? Churchill için bu soru artık bir ihtimal değil, gerçekti. Seçimi kazandı ve Westminster'ın ağır kapılarından içeri ilk kez adım attı. Gençti, tecrübesi sınırlıydı ama dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tam bu sırada İngiliz siyasetinde sessiz ama önemli bir değişim de yaşanıyordu. İşçi Temsil Komitesi ilk kez sahneye çıkmıştı. O gün küçük görünen bu hareket, ileride Churchill'in en güçlü rakiplerinden birine dönüşecekti. Ancak o an için asıl mücadele, muhafazakarlarla liberaller arasındaydı. Salisbury liderliğinde kurulan hükümet yerini korudu. Fakat Churchill sahneye farklı bir tonla çıktı. İlk konuşmasında ne söylemiş olabilirdi ki bu kadar dikkat çekti? Şubat 1901'de yaptığı konuşma alışılmışın dışındaydı. Güney Afrika'daki Boerler için anlayış gösterdi ve kendisi onların yerinde olsaydı savaşacağını söyledi. Bu sözler parlamentoda alışılmış çizgilerin dışına çıkıldığını açıkça gösterdi. Daha en başından itibaren kolay sınıflandırılamayan bir siyasetçi olduğunu ortaya koydu. Bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü önünde uzun yıllar boyunca tartışmalı ve dikkat çekici duruşlar sergileyeceği bir yol uzanıyordu.
Ama asıl ilginç olan şuydu, gerçekten hangi tarafa aitti? Muhafazakar Parti içinde yer alıyordu, ancak düşünceleri sık sık liberallerle örtüşüyordu. Herbert Asquith gibi önemli isimlerle yakın ilişkiler kurdu. Ekonomi politikalarında serbest ticareti savundu. Askeri harcamalar ve İrlanda meselesi gibi konularda da kendi partisinden farklı düşündü. Bu durum onun siyasi geleceğini belirsiz hale getirdi. Hatta bir süre iki tarafın fikirlerini birleştiren yeni bir hareket kurmayı bile düşündü. Fakat siyaset bazen seçim yapmayı zorunlu kılar. 1904 yılına gelindiğinde kendi partisinin onu yeniden aday göstermeyeceği açıkça söylendi. İşte o an Churchill yönünü değiştirdi ve liberallere katıldı. Bu karar onun önümüzdeki yıllarını tamamen şekillendirdi. Peki tüm bu siyasi fırtınaların ortasında özel hayatında neler oluyordu? Hayatına Clementine adında biri girdi. Bu tanışma onun için sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir denge noktası oldu. 1908'de evlendiklerinde bu birliktelik çıkar üzerine değil, gerçek bir bağlılık üzerine kurulmuştu. Kısa sürede Londra'da bir ev kurdular ve aile hayatı başladı. Çocukları dünyaya geldikçe Churchill sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir baba kimliğini de taşıdı. Ancak hayat her zaman aynı ritimde ilerlemedi. Küçük kızlarının erken yaşta kaybı onun üzerinde derin bir iz bıraktı. Bu acı tüm başarılarının arasında sessiz bir gölge gibi kaldı. Ama kader onun için sadece kişisel sınavlar hazırlamıyordu. Siyaset sahnesinde de büyük değişimler yaklaşıyordu. 1906 seçimleri liberaller için büyük bir zafer getirdi. Eski düzen sarsılmıştı. Churchill artık yeni partisinin içinde önemli bir figür haline geliyordu. Ancak bu yükseliş bile tam anlamıyla huzurlu değildi. Çünkü liderleri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve siyasi denge yeniden değişmek üzereydi. Ve şimdi akıllarda tek bir soru vardı. Bu hızlı yükseliş Churchill için kalıcı bir güç mü olacaktı yoksa daha büyük fırtınaların habercisi miydi? Peki bir siyasetçi devletin kalbine bu kadar hızlı yükseldiğinde gerçekten kontrolü elinde tutabilir miydi? Asquith'in başbakan olmasıyla birlikte Churchill için yeni bir dönem başladı. Kısa sürede Ticaret Kurulu Başkanlığına getirildi ve artık yalnızca konuşan değil, karar veren bir konuma geçti. Sanayi dünyası kaynıyordu. Grevler artıyor, işçiler hak talep ediyordu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da benzer dalgalar yükselirken, İngiltere'de bu gerilimin içindeydi. Churchill bu tabloya sert bir baskı ile değil, reformlarla yaklaşmayı tercih etti. Maden işçilerinin çalışma saatlerini sınırlayan düzenlemeler yapıldı. İşsiz kalanlar için destek sağlayacak merkezler kuruldu. Amaç açıktı: toplumsal gerilimi düşürmek ve yükselen İşçi Partisi'nin etkisini dengelemek. Fakat bu sadece başlangıçtı. Daha büyük bir sorumluluk onu bekliyordu. 1910'da İçişleri Bakanlığı'na getirildiğinde artık ülkenin iç düzeninden doğrudan sorumluydu. Polis, sınırlar, cezaevleri ve adalet sistemi onun denetimi altındaydı. Tam bu sırada başka bir hareket güç kazanıyordu. Kadınların oy hakkı talebi giderek büyüyordu. Yıllar önce bu fikre mesafeli yaklaşmıştı. Ancak zamanla toplumun değişen beklentileri karşısında daha esnek bir tutum geliştirdi. Bir çözüm arandı. Hatta halkın karar vermesi için referandum fikri ortaya atıldı. Ama uzlaşma sağlanamadı ve mesele çözülmeden kaldı. Peki bu yükselişin bir sonraki adımı ne olacaktı? 1911'de Churchill bu kez Deniz Kuvvetleri Bakanı oldu. Bu görev onu imparatorluğun en kritik gücünün başına taşıdı. Britanya için deniz hakimiyeti sadece askeri bir avantaj değil, aynı zamanda küresel varlığının temeliydi. O yıllarda Avrupa yavaş yavaş büyük bir fırtınaya sürükleniyordu. Rekabet artıyor, gerilimler derinleşiyordu. Churchill bu süreçte donanmayı güçlendirmeye odaklandı. Çünkü yaklaşan tehlikeyi hissediyordu. Ama asıl sorun yalnızca dışarıda değildi. İçeride de çözülmemiş bir mesele vardı. İrlanda uzun süredir kendi yönetimini talep ediyordu. Bu istek özellikle kuzeyde büyük bir dirençle karşılaşıyordu. Churchill bölünmeye karşı çıkarak özerklik fikrini destekledi. Ancak bu konu çözüme yaklaşmışken beklenmedik bir olay her şeyi değiştirdi. Balkanlarda patlayan bir kriz kısa sürede zincirleme bir reaksiyona dönüştü.
Avusturya Macaristan veliahtının öldürülmesi kıtayı ateşe verdi. Haftalar içinde büyük güçler karşı karşıya geldi. Savaş artık kaçınılmazdı. Ve dünya bir anda değişti. Çatışmalar Avrupa sınırlarını aştı, küresel bir savaşa dönüştü. Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Churchill bu süreçte önemli bir rol üstlendi. İlk aşamada büyük birlik hareketlerini organize etti. Askerler Manş Denizi üzerinden cepheye taşındı. Ancak onun aklında daha farklı bir plan vardı. Savaşın yükünü hafifletmek için yeni bir cephe açılması gerektiğine inanıyordu. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılacak bir hamlenin dengeleri değiştireceğini düşünüyordu. Ve şimdi herkesin merak ettiği soru şuydu: bu plan savaşın gidişatını gerçekten değiştirebilecek miydi? Peki bir strateji doğru gibi görünse bile tarihin en büyük hatalarından birine dönüşebilir miydi? Churchill'in planı tam olarak buydu. Osmanlı İmparatorluğu'na vurulacak bir darbenin savaşın dengesini değiştireceğine inanıyordu. Eğer İstanbul'a giden kapı açılırsa sadece Osmanlılar değil, tüm cephe dengesi sarsılacaktı. Bu hamle Rusya'nın yükünü hafifletecek, Almanları başka cephelere çekmeye zorlayacaktı. Plan cesurdu, hatta birçok kişi için dahice görünüyordu. Ama savaşta bazen en parlak fikirler en ağır sonuçları doğurur. Gelibolu'ya doğru ilerleyen gemilerde neler yaşandığını hayal edebiliyor musun? Bahar aylarında büyük bir kuvvet yola çıktı. İçlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen askerler de vardı. Farklı kıtalardan gelen bu birlikler aynı hedef için birleşmişti. Ancak karşılarında coğrafyayı iyi bilen ve savunma avantajına sahip bir güç vardı. Çıkarmanın ilk anlarından itibaren işler planlandığı gibi gitmedi. Osmanlı kuvvetleri saldırıyı durdurdu ve sahilde sıkışan birlikler geri çekilemedi. Zaman ilerledikçe bu durum bir çıkmaza dönüştü. Aylar süren yıpratma savaşı başladı. Her geçen gün kayıplar arttı. Umut yerini yavaş yavaş sessiz bir çaresizliğe bıraktı. Peki bu başarısızlığın bedeli ne oldu? Sonuç ağırdı. On binlerce asker hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı ya da görev yapamaz hale geldi. Bu sadece askeri bir yenilgi değildi. Aynı zamanda bir liderlik krizi yarattı. Churchill'in adı bu felaketle anılmaya başlandı. Londra'da güven sarsıldı. Savaş kabinesi içindeki dengeler değişti. Sonunda görevinden alındı. Bir zamanlar yükselen yıldız olarak görülen isim bir anda geri plana itildi. Ama hikaye burada bitmedi. Bir insan böylesi bir düşüşten sonra ne yapardı? Churchill geri çekilmek yerine cepheye gitmeyi seçti. Orduya yeniden katıldı ve Fransa'daki Batı cephesinde görev aldı. Artık karar veren değil, doğrudan savaşın içinde olan bir komutandı. Siperlerin içindeki gerçekliği gördü. Tehlikeyi, yorgunluğu ve askerlerin yaşadığı zorlukları birebir hissetti. Bir gün neredeyse hayatını kaybedeceği bir an yaşadı. Bu deneyim onun bakış açısını değiştirdi. Döndüğünde askerlerin korunması için çelik kask kullanımını savundu. Küçük gibi görünen bu detay aslında sahadan gelen büyük bir dersin sonucuydu. Ama kader onun için yeni bir kapı daha aralıyordu. 1917'de yapılan inceleme, Gelibolu felaketinin doğrudan onun hatası olmadığını ortaya koydu. Aynı dönemde siyasi sahnede de değişim yaşandı. Lloyd George başbakan oldu ve Churchill yeniden göreve çağrıldı. Bu kez mühimmat bakanı olarak görevlendirildi. Görevi gösterişli değildi ama hayatiydi. Cephenin ihtiyacı olan silahların ve mühimmatın üretimini sağlamak zorundaydı. Fabrikalardaki grevleri çözmek, üretimi artırmak ve savaşın devamını mümkün kılmak onun sorumluluğundaydı. Ve bu çabalar sonuç verdi. Müttefikler savaşı kazandı. Peki savaş bittikten sonra gerçekten her şey sona erdi mi? Aslında tam tersi oldu. Avrupa yeni bir kaosun içine sürüklendi. İmparatorluklar çöktü, sınırlar değişti ve iç çatışmalar başladı. Churchill bu dönemde yeniden önemli bir rol üstlendi. Savaş ve Hava Bakanı olarak milyonlarca askerin terhis sürecini yönetti. Ancak onun yaklaşımı yine farklıydı. Yenilen devletlere karşı tamamen sert olunmasını savunmadı. Aşırı cezalandırmanın yeni sorunlar doğurabileceğini düşündü. Ve şimdi akıllarda şu soru vardı. Bu yaklaşım gelecekte yaşanacak daha büyük çatışmaları önleyebilecek miydi
Yoksa tarihin yeni bir fırtınaya sürüklenmesini mi hızlandıracaktı? Peki bir savaş bittikten sonra gerçek mücadele gerçekten sona erer mi? Churchill için asıl karmaşa tam da savaş sonrasında başladı. Avrupa yıkılmıştı ama yeni bir tehdit doğuyordu. Rusya'da gerçekleşen devrim dengeleri alt üst etmişti. Bolşevikler iktidarı ele geçirmişti ve bu durum Churchill'in gözünde çok daha büyük bir tehlike anlamına geliyordu. Ona göre Almanya artık yalnızca eski bir düşman değil, aynı zamanda bu yeni güce karşı potansiyel bir denge unsuru olabilirdi. Bu düşünceyle hareket etti ve Rusya'daki iç savaşta karşı devrimcileri desteklemek için İngiliz kuvvetlerinin gönderilmesinde aktif rol oynadı. Sovyetlere karşı sert bir duruş sergiledi ve bu tavır onun siyasi çizgisinin önemli bir parçası haline geldi. Ama bu sert yaklaşım sadece Rusya ile sınırlı kalmadı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler onun kararlarının ne kadar tartışmalı olabileceğini gösterdi. Eski Osmanlı toprakları paylaşılmıştı ve Britanya, Irak'ın kontrolünü ele geçirmişti. Ancak bu topraklar kolay yönetilecek gibi değildi. Özellikle kuzeyde yaşayan Kürt toplulukları sürekli direniş gösteriyordu. 1920'de büyük bir isyan patlak verdiğinde Churchill'in yaklaşımı oldukça sertti. Hatta kimyasal silahların kullanılabileceğini dile getirdi. Bu fikir dönemin şartları içinde bile dikkat çekiciydi. Uygulamada bu silahlar yaygın şekilde kullanılmadı. Ancak bu düşünce onun karar alma tarzını anlamak açısından önemliydi. Çünkü burada şu soru ortaya çıkıyordu. Gücü korumak için sınırlar ne kadar zorlanabilirdi? Peki aynı kişi farklı bir coğrafyada bambaşka bir tutum sergileyebilir miydi? İrlanda meselesi tam da böyle bir örnekti. Yıllar boyunca daha ılımlı bir yaklaşım benimsemişti. Adanın kendi kendini yönetmesi gerektiğine sıcak bakmıştı. Ancak savaş sonrası ortamda durum değişti. Bağımsızlık mücadelesi sertleşti ve İngiliz yönetimi büyük bir baskı altına girdi. Churchill bu süreçte Black and Tans olarak bilinen birliklerin faaliyetlerini destekledi. Bu güçler sert yöntemleriyle biliniyordu ve uygulamaları büyük tepki topladı. Bu destek, onun daha önceki ılımlı çizgisiyle çelişir gibi görünüyordu. Ama hikaye yine tek yönlü ilerlemedi. Çünkü aynı Churchill, barışın da gerekli olduğunu fark etti. 1921 yılında yürütülen müzakerelerde aktif rol aldı. Bu görüşmeler sonunda İrlanda'nın büyük bir kısmının Britanya'dan ayrılmasını sağlayan anlaşma ortaya çıktı. Yani bir yandan sert politikaları desteklerken diğer yandan çözüm arayışının içinde yer aldı. Bu çelişkili gibi görünen yaklaşım onun karakterinin en belirgin yönlerinden biriydi. Ve sonra yeni bir görev geldi. Sömürgelerden sorumlu bakan olarak atandığında artık çok daha geniş bir coğrafyanın sorumluluğunu taşıyordu. Britanya İmparatorluğu büyümüştü. Ancak bu büyüme beraberinde sorunlar da getirmişti. Orta Doğu'da yaşayan halklar savaş sırasında verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyordu. Özellikle Filistin'de gerilim artıyordu. Bir yanda yeni bir devlet kurmak isteyen Siyonistler, diğer yanda bu topraklarda yaşayan halkın endişeleri vardı. Bu karmaşık tablo içinde Churchill'in kararları sadece o anı değil, geleceği de etkileyecek nitelikteydi. Ve şimdi en kritik soru ortaya çıkıyordu. Bu kadar farklı cephede, bu kadar karmaşık kararlar alan bir lider gerçekten olayları kontrol edebilir miydi? Yoksa tarihin akışı onu çok daha büyük bir fırtınanın içine mi sürüklüyordu? Churchill başlangıçta Yahudi davasına sıcak bakıyordu. Ancak Filistin'de yaşanan olaylar bu bakışı sarsmaya başladı. Yafa şehrinde patlak veren isyanlar sokakları bir anda kaosa sürükledi. Günler süren çatışmalar onlarca insanın hayatına mal oldu. Bu olayların ardında yatan hedefse çok daha radikaldi. İngiliz yönetimini ortadan kaldırmak ve bölgede yeni bir düzen kurmak isteniyordu. Bu gelişmeler Churchill'in bakış açısını daha temkinli hale getirdi. Artık mesele sadece bir destek meselesi değil, karmaşık bir güç dengesi haline gelmişti. Ama asıl kırılma noktası çok daha tanıdık bir yerde ortaya çıktı. Gelibolu yakınlarında yaşanan yeni bir kriz siyasi dengeleri sarstı. Tarafsız bölgede alınan önlemler tartışma yarattı ve parlamentoda ciddi bir bölünmeye yol açtı. Bu gerilim kısa sürede seçim kararını beraberinde getirdi. Ve bu kez sonuç Churchill için ağır oldu. Milletvekilliği koltuğunu kaybetti. Ardından gelen seçimde de geri dönmeyi başaramadı. Bu durum onun için sadece bir yenilgi değil, aynı zamanda siyasi yalnızlığın başlangıcıydı. Peki bu yalnızlık onu nasıl bir yola sürükledi?
İngiliz siyasetinde dengeler hızla değişiyordu. İşçi Partisi ilk kez hükümet kurmuştu. Bu gelişme Churchill için ciddi bir endişe kaynağıydı. Çünkü onun gözünde bu yeni güç ülkeyi farklı bir yöne taşıyabilirdi. Liberallerin zayıflamasıyla birlikte siyasi tablo yeniden şekillenmişti. Artık mücadele iki büyük güç arasında geçiyordu. Bu değişim karşısında Churchill de kararını verdi. Yıllar önce ayrıldığı Muhafazakar Parti saflarına geri döndü. Bu sadece bir dönüş değil, aynı zamanda stratejik bir hamleydi. Ama bu hamlenin karşılığı olacak mıydı? 1924'te yapılan seçimle yeniden parlamentoya girdi. Epping bölgesinden kazandığı bu koltuk onun için yeni bir başlangıç oldu. Üstelik bu kez çok daha güçlü bir pozisyona getirildi. Maliye Bakanı oldu. Bu görev devlet yönetiminde en kritik noktalardan biriydi. Ekonomiyi yönlendirmek, krizleri dengelemek ve geleceği şekillendirmek artık onun sorumluluğundaydı. En dikkat çekici kararı ise altın standardını yeniden yürürlüğe koymak oldu. Bu karar ekonomide istikrar sağlamayı hedefliyordu. Ancak sonuçlar beklenildiği kadar dengeli olmadı. Bir yanda ekonomik toparlanma yaşanırken diğer yanda işsizlik arttı. Özellikle sanayinin kalbi sayılan sektörler bu durumdan ağır etkilendi. Peki bu kararlar onun siyasi gücünü koruyabildi mi? 1929'da yapılan seçimle birlikte iktidar el değiştirdi. İşçi Partisi yeniden sahneye çıktı. Ardından gelen ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu süreçte Churchill parlamentodaki yerini korusa da hükümetin dışında kaldı. Yıllar ilerledikçe siyasi sahneden uzaklaşmaya başladı. Kabinelerde yer bulamadı, karar mekanizmalarının dışında kaldı. Bu dönem onun kariyerinde uzun ve sessiz bir bekleyişe dönüştü. Ve işte o yıllar tarihe farklı bir isimle geçti. Bu süreç onun için adeta dışarıda bırakıldığı bir dönemdi. Ancak belki de asıl soru tam burada ortaya çıkıyordu. Bu sessizlik gerçekten bir son muydu yoksa yaklaşan büyük bir dönüşün habercisi mi olacaktı? Bir lider sahneden uzaklaştığında gerçekten etkisini kaybeder mi? Churchill için bu yıllar dışarıdan bakıldığında sessiz görünüyordu. Ancak içeride bambaşka bir mücadele yaşanıyordu. Kendi deyimiyle kara köpek olarak adlandırdığı karanlık dönemler zaman zaman onu etkisi altına aldı. Buna rağmen tamamen geri çekilmedi. Aksine kalemiyle yeniden sahneye çıktı. Yazmak onun için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda bir kaçış ve güç kaynağıydı. Saatler boyunca çalıştı. Geçmişi analiz etti ve yaşadıklarını derinlemesine inceledi. Ama bu üretkenlik neyi ortaya çıkardı? Birinci Dünya Savaşı'nı anlattığı kapsamlı eseri yalnızca olayları değil, arkasındaki dinamikleri de ele aldı. Bu çalışma tamamlandığında durmadı. Bu kez gözünü daha da geriye çevirdi. Atası, Marlborough Dükü'nün hayatını konu alan büyük bir eser yazmaya başladı. Sayfalar ilerledikçe sadece bir kişinin hikayesi değil, bir dönemin tüm siyasi ve askeri dengeleri ortaya kondu. Bu eser, tarih anlatımı açısından büyük bir etki yarattı. Onun kalemi, geçmişi sadece aktarmadı, adeta yeniden canlandırdı. Peki bu yazılar onun siyasete bakışını da etkiledi mi? Elbette. Parlamentoya döndüğünde, özellikle Hindistan meselesinde güçlü bir ses haline geldi. Dünya değişiyordu ve bağımsızlık talepleri giderek artıyordu. Hindistan için farklı seçenekler tartışılıyordu. Ancak Churchill bu fikirlere karşı sert bir duruş sergiledi. Ona göre Hindistan henüz kendi kendini yönetmeye hazır değildi. Bu düşünce, dönemin birçok siyasetçisiyle ters düşmesine neden oldu. Özellikle Gandhi'ye yönelik eleştirileri onu daha da tartışmalı bir konuma getirdi. Ama asıl tehlikeyi fark eden kaç kişi vardı? 1930'ların başında Avrupa yeniden hareketleniyordu. Almanya'da yeni bir lider yükseliyordu. Adolf Hitler. Churchill bu gelişmeyi erken fark eden az sayıda kişiden biriydi. Daha Hitler iktidara yeni gelmişken onun yarattığı tehdidi açıkça dile getirdi. Almanya'nın yeniden silahlanmasını ve hızla güçlenmesini endişeyle izledi. İngiltere'nin bu tehlikeyi görmezden gelmesini sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle hava gücündeki geri kalmışlığa dikkat çekti. Peki neden bu uyarılar ciddiye alınmadı? Çünkü o dönemde birçok kişi için asıl korku başka bir yerden geliyordu. Sovyetler Birliği ve yayılma ihtimali Avrupa siyasetinde daha büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Bu nedenle bazıları Nazileri daha az tehlikeli bir güç olarak değerlendirdi.
Hatta Almanya'yı ziyaret eden bazı önemli isimler, Hitler'in ülkesini yeniden ayağa kaldırdığına dair olumlu izlenimlerle geri döndü. Bu durum, Churchill'in uyarılarının gölgede kalmasına neden oldu. Ama o vazgeçti mi? Hayır. Sesini duyurmak için farklı yollar aradı. Nazi karşıtı hareketlerle işbirliği yaptı. Toplantılar düzenledi, konuşmalar yaptı ve tehlikeyi anlatmaya devam etti. Onun için bu sadece bir siyasi tartışma değildi. Yaklaşan bir fırtınanın habercisiydi. Fakat aynı dönemde İngiltere kendi içinde başka bir krizle uğraşıyordu. Kralın evlilik kararı, ülkeyi sarsan bir anayasal krize dönüştü. Bu gelişmeler dikkatleri başka yöne çekti. Ve şimdi en kritik soru ortaya çıkıyordu. Herkes başka şeylerle meşgulken, yaklaşan bu büyük tehlikeyi gerçekten kaç kişi görebiliyordu? Bir ülke, yaklaşan felaketi görmezden gelirse ne olur? 1936 yılı boyunca İngiltere tam da bunu yaptı. Tahttan feragat krizi tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kralın kararı siyasi gündemi adeta kilitlemişti. Bu karmaşa içinde Almanya'nın yeniden silahlanması ve Hitler'in giderek sertleşen tutumu arka plana itildi. Tam da bu sırada başka bir değişim yaşandı. Baldwin sahneden çekildi ve yerine Neville Chamberlain geçti. Yeni başbakan farklı bir yol izlemeyi seçti. Bu yol, o dönemde barışı koruma umudu olarak görülse de ileride çok ağır sonuçlar doğuracaktı. Ama bu politikanın bedeli ne olacaktı? Chamberlain, Almanya'yı yatıştırmanın savaşı önleyeceğine inanıyordu. Churchill ise tam tersini düşünüyordu. Ona göre bu yaklaşım, tehlikeyi büyütmekten başka bir işe yaramıyordu. Hitler'in amacı açıktı. Almanya'yı güçlendirmek, yeniden silahlandırmak ve geçmişte yaşanan yenilginin intikamını almak. İlk başta bu hedef için zaman gerektiği düşünülüyordu. Ancak İngiltere ve Fransa'nın pasif tavrı süreci hızlandırdı. Ve ardından ilk büyük adım geldi. Avusturya'da neler yaşandığını hayal edebiliyor musun? Mart 1938'de Almanya baskıyı artırdı. Siyasi ve askeri güç kullanıldı. Sonunda Avusturya Almanya'ya katıldı. Sokaklarda Nazi bayrakları dalgalanmaya başladı. Bu sahne Avrupa için açık bir uyarıydı. Churchill bu gelişmenin ciddiyetini dile getirdi. Ancak yine de çok az kişi onu dinledi. Sanki yaklaşan fırtına hala görünmezdi. Peki sıradaki hedef neresi olacaktı? Çok geçmeden cevap ortaya çıktı. Hitler bu kez Çekoslovakya'nın bir bölgesini talep etti. Sudetenland. Bu bölge stratejik öneme sahipti ve Almanya için kritik bir adımdı. Avrupa yeniden bir seçim yapmak zorundaydı. Direnmek mi yoksa taviz vermek mi? Churchill açıkça karşı çıktı. Hatta başbakanla yüz yüze görüşerek sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi. Ama karar çoktan verilmiş gibiydi. Münih'te yapılan görüşmede neler konuşulduğunu tahmin edebiliyor musun? Eylül 1938'de liderler bir araya geldi. Sonuç tarihe Münih Anlaşması olarak geçti. Sudetenland Almanya'ya bırakıldı. Karşılığında ise yeni talepler olmayacağına dair bir söz alındı. Bu anlaşma o an için barış umudu gibi sunuldu. Ancak Churchill bu durumu açıkça bir yenilgi olarak gördü. Ona göre bu sadece bir geri adım değil, çok daha büyük bir tehlikenin kapısını aralamaktı. Ve çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Mart 1939'da Alman ordusu Polonya'ya girdi ve o an artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Savaşın başladığı gün Churchill tekrar Deniz Kuvvetleri Bakanı oldu. Yıllar önce Gelibolu'da yaşanan felaketin gölgesi hala onun üzerindeydi. Ancak bu kez sahne çok daha büyüktü. Artık sadece bir görev değil, tarihin akışını değiştirecek bir süreç başlıyordu. İlk aylar garip bir sessizlikle geçti. Cephelerde büyük hareketler yoktu. Bu döneme sahte savaş denildi. Ama bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Peki bu durgunluk neden bu kadar tehlikeliydi? Çünkü kimse Almanya'nın bir sonraki hamlesini tam olarak kestiremiyordu. Gözler kuzeye çevrildi. Norveç'in stratejik konumu büyük önem taşıyordu. Eğer Almanya burayı ele geçirirse savaşın dengesi değişebilirdi. Churchill bu ihtimali ciddiye aldı. Planlar yapıldı. Mayınlar döşenmesi ve limanların kontrol altına alınması tartışıldı. Ancak her şey planlandığı gibi ilerlemedi. Almanlar beklenenden hızlı davrandı. Danimarka işgal edildi. Ardından Norveç'in önemli noktalarına askerler indirildi. Bir anda üstünlük onların eline geçti. Ama bu başarısızlığın etkisi ne olacaktı? İngiliz kuvvetleri karşılık verdi. Ancak sonuç yeterli olmadı. Bu durum Londra'da büyük bir tartışmayı tetikledi. Parlamento günlerce süren sert konuşmalara sahne oldu. Artık mesele sadece Norveç değildi.
Hükümetin savaşı yönetme şekli sorgulanıyordu. Chamberlain desteğini kaybetmeye başladı. Eleştiriler artıyordu. Ve tam bu noktada Churchill farklı bir adım attı. Donanmadaki eksikliklerin sorumluluğunu üstlendi. Bu o dönemde alışılmadık bir davranıştı. Bir liderin hatayı sahiplenmesi onu diğerlerinden ayırdı. Peki bu tavır onun kaderini değiştirdi mi? Çok geçmeden cevap geldi. Chamberlain istifa etti. Yerine kimin geçeceği sorusu gündeme geldi. Ve gözler Churchill üzerine çevrildi. 10 Mayıs 1940'ta başbakan oldu. Ancak bu yeni görev ona nefes alacak zaman tanımadı. Çünkü aynı gün Alman ordusu harekete geçti. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg işgal edildi. Savaş artık tüm şiddetiyle yayılıyordu. Peki böylesi bir anda nasıl bir liderlik gerekiyordu? Churchill hemen harekete geçti. Farklı partileri bir araya getirerek ulusal birlik hükümeti kurdu. Ardından parlamentoda yaptığı konuşmayla ülkeye seslendi. Sözleri sade ama güçlüydü. Zorluklardan bahsetti, mücadeleden bahsetti. Bu konuşma halkın zihninde derin bir iz bıraktı. Çünkü artık herkes yaklaşan tehlikeyi hissediyordu. Ama en büyük sınav henüz gelmemişti. Alman ilerleyişi durmuyordu. Hollanda kısa sürede düştü. Ardından Fransa'ya doğru ilerlediler. Durum giderek kötüleşti. İngiliz ordusunun büyük bir bölümü Dunkirk'te sıkıştı. Yaklaşık 300 bin asker deniz kıyısında bekliyordu. Kaçış neredeyse imkansız görünüyordu. Ancak tam o anda beklenmedik bir şey oldu. Küçük balıkçı tekneleri, ticaret gemileri ve sivil araçlar bir araya geldi. Deniz adeta bir kurtarma hattına dönüştü. Binlerce insan ölümün eşiğinden çekilip alındı. Ve şimdi herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu kurtuluş sadece geçici bir nefes alma mıydı, yoksa yaklaşan büyük direnişin başlangıcı mı olacaktı? Dunkirk'ten dönen askerler İngiltere'ye ulaştığında yorgunluk ve korku her yerde hissediliyordu. Avrupa çökmüş gibiydi. Fransa düşmüş, düşman hızla ilerlemişti. Birçok kişi sıranın artık İngiltere'ye geldiğine inanıyordu. Tam bu anda Churchill kürsüye çıktı. Sözleri kısa ama etkiliydi. "Asla teslim olmayacağız," dedi. Bu sadece bir cümle değildi. Bir ulusun kaderini belirleyecek bir kararlılıktı. Ama gerçekten herkes bu direnişe inanıyor muydu? Hayır. Parlamento içinde bile farklı sesler vardı. Bazı önemli isimler, Nazilerle anlaşmanın daha akıllıca olacağını düşünüyordu. Savaşın kaybedileceğine dair güçlü bir inanç oluşmuştu. Churchill bu düşünceye karşı durdu. Konuşmalarıyla, tavrıyla ve kararlılığıyla insanları etkilemeye başladı. Mücadelenin devam etmesi gerektiğini savundu ve sonunda çoğunluğu ikna etti. Bu belki de onun en kritik zaferlerinden biriydi. Peki bu kararlılık sahada nasıl karşılık buldu? Yaz ayları ilerledikçe Almanya harekete geçti. İngiltere üzerine yoğun bir hava saldırısı başlatıldı. Şehirler bombalandı. Geceler siren sesleriyle doldu. Bu dönem Blitz olarak anıldı. Aylar boyunca süren bu saldırılar halkın direncini test etti. Ancak geri adım atılmadı. İnsanlar sığınaklarda yaşadı ama teslim olmadı. Ama Churchill yalnız mıydı? O da bunun farkındaydı. Bu savaş tek başına kazanılamazdı. Bu yüzden gözünü Amerika'ya çevirdi. Başkan Roosevelt'le temas kurdu. Başlangıçta Amerika savaşa girmeye hazır değildi. Ancak yardım sağlanması için bir yol bulundu. Ödünç verme kiralama programı devreye girdi. Bu destek İngiltere için hayati bir nefes oldu. Artık yalnız değildi. Peki savaşın yönü ne zaman değişmeye başladı? 1941'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Almanya doğuya yöneldi ve Sovyetler Birliği'ni işgal etti. Bu savaşın dengelerini değiştirdi. Dev bir cephe açıldı. Ardından Aralık ayında başka bir olay her şeyi yeniden şekillendirdi. Japonya Pearl Harbor'a saldırdı. Amerika artık savaşın içindeydi. Bu andan itibaren 3 büyük güç aynı tarafta yer aldı. Ama savaşın zorlukları bitmiş miydi? Aksine yeni cepheler açıldı. Japonya Asya'da hızla ilerliyordu. İngiliz kolonileri tehlike altındaydı. Singapur'un düşmesi büyük bir şok yarattı. Bu kayıp İngiliz askeri tarihinde en ağır darbelerden biri olarak görüldü. Stratejik hatalar açıkça ortaya çıkmıştı. Ardından çatışmalar Burma ve çevresine yayıldı. Savaş artık sadece Avrupa'yla sınırlı değildi. Ve şimdi en önemli soru yeniden karşımızdaydı. Bu kadar geniş cephede, bu kadar büyük bir savaşta Churchill'in liderliği gerçekten yeterli olacak mıydı, yoksa dünya daha da büyük bir yıkıma mı sürüklenecekti? Peki bir savaş sadece cephede mi kazanılır, yoksa görünmeyen acılar daha derin izler mi bırakır?
Japonların ilerleyişi durdurulmuş olsa da etkileri hissedilmeye devam ediyordu. Kalküta gibi büyük şehirler bile bombalanıyordu. Bu tehlikenin ne kadar yaklaştığını açıkça gösteriyordu. Aynı zamanda İngiltere'nin önemi giderek artıyordu. Bu durum Gangi ve bağımsızlık hareketine büyük bir koz verdi. İngiliz yönetimine karşı baskı arttı. Artık sadece savaş değil, geleceğin şekli de tartışılıyordu. Churchill bu baskıya uzun süre direndi. Ancak uluslararası dengeler değişiyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen baskı onu bazı tavizler vermeye zorladı. Bu süreç yıllar sonra İngiltere'nin bağımsızlığa giden yolunu açtı. Ama bu dönemin en karanlık yüzü neydi biliyor musun? Bengal bölgesinde yaşanan kıtlık, savaşın en ağır insani trajedilerinden biri oldu. Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya kaldı. Sokaklar sessizce yok olan hayatlarla doluydu. Bu felaketin nedenleri karmaşıktı. Japonların Burma'yı işgal etmesi gıda akışını kesti. Aynı zamanda savaş politikaları tarımı olumsuz etkiledi. Üzerine bir de nazil afetler eklendi. Sonuç tarifsiz bir yıkım oldu. Bu olay Churchill'in liderliği üzerinde derin tartışmalar yarattı. Kimileri onu sorumlu tuttu, kimileri ise şartların kaçınılmaz olduğunu savundu. Gerçek ise hala tartışılmaya devam ediyor. Peki bu sırada savaşın diğer cephelerinde neler oluyordu? Kuzey Afrika'da kritik bir mücadele yaşanıyordu. Alman ve İtalyan güçleri stratejik noktaları ele geçirmeye çalışıyordu. Bu cephe sanıldığından çok daha önemliydi. Çünkü buradaki sonuç savaşın genel seyrini etkileyebilirdi. 1942'nin sonlarına doğru dengeler değişti. El Alamein yakınlarında kazanılan zafer büyük bir dönüm noktası oldu. Bu gelişme doğuda Sovyetlerin ilerleyişiyle birleşince savaşın yönü değişmeye başladı. Ama gerçekten bu bir dönüm noktası mıydı? Churchill bu soruya kendine özgü bir cevap verdi. Bu son değil, başlangıcın sonu olabilir, dedi. Ve haklı çıktı. Kısa süre içinde müttefikler üstünlüğü ele geçirdi. Kuzey Afrika'da zafer kazanıldı, ardından Avrupa'ya doğru ilerleyiş başladı. Sicilya ve İtalya'ya yapılan çıkarma, savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi. Peki bu devasa savaşın ortasında Churchill nasıl çalışıyordu? Onu sadece toplantı odalarında oturan bir lider olarak hayal etmek kolaydır. Ama gerçek çok daha farklıydı. O sürekli hareket halindeydi. Geceleri çalışır, gündüzleri karar alırdı. Detaylara hakim olur, aynı anda birçok cepheyi takip ederdi. Bu yoğun tempo, onun liderlik tarzını benzersiz kıldı. Ve şimdi akıllara gelen en kritik soru şuydu. Bu tempo ve bu kararlar onu zafere götürecek miydi, yoksa savaşın ağırlığı en güçlü liderleri bile yıkabilecek kadar büyük müydü? Bir savaş lideri gününü nasıl geçirir hiç düşündün mü? Churchill'in hayatı, alışılmış liderlik kalıplarından oldukça farklıydı. Sabah erken saatlerde uyanırdı ama hemen ayağa kalkmazdı. Saatler boyunca yatağında gazete okur, notlar dikte ederdi. Gün daha başlamadan kararlar alınırdı. Ardından içeceğini yudumlar, görüşmeler yapar ve uzun bir öğle yemeğiyle devam ederdi. Ama asıl ilginç olan günün ortasında uyumasıydı. Akşamüstü kısa bir uyku, onun gece boyunca daha verimli çalışmasını sağlardı. Gece olduğunda yeniden masasına döner ve saatlerce çalışırdı. Bu sıra dışı düzen, onun enerjisini ayakta tutan gizli ritimdi. Ama bu düzen ne zaman bozuldu biliyor musun? 1944 yılıyla birlikte her şey hızlandı. Artık savaşın kaderi belirlenmek üzereydi. Batı müttefikleri Fransa üzerinden büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Bu plan, yıllar önce verilen mücadelenin en büyük sonucu olacaktı. Churchill bu sürecin tam merkezindeydi. Normandiya çıkarmasının hazırlıkları yapılırken büyük bir endişe taşıyordu. Çünkü en küçük bir hata felaketle sonuçlanabilirdi. Her ayrıntı dikkatle incelendi ve sonunda beklenen an geldi. Peki bu süreçte dünya liderleri neyi tartışıyordu? Churchill sadece Londra'da kalmadı. Dünyanın farklı noktalarına seyahat etti. Roosevelt ve Stalin'le bir araya geldi. Bu görüşmelerde sadece savaş değil, savaş sonrası dünyanın nasıl şekilleneceği konuşuldu. Her liderin farklı hedefleri vardı. Churchill, özellikle Avrupa'nın geleceğiyle ilgileniyordu. Doğu Avrupa ülkelerinin kaderi üzerine yoğunlaştı. Bu tartışmalar sırasında fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Aslında
Gelecekte yaşanacak büyük gerilimlerin ilk izleri burada görüldü. Ama savaşın sonuna yaklaşırken alınan kararlar ne kadar tartışmalıydı? 1945 baharında Almanya'ya karşı büyük bir bombardıman başlatıldı. Şehirler hedef alındı. Amaç düşmanın direncini kırmaktı. Ancak bu saldırılar büyük yıkıma yol açtı. Dresden gibi şehirler ağır hasar gördü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Bu kararlar sonrasında uzun süre tartışıldı. Çünkü zaferin bedeli her zaman kolay kabul edilmez. Peki savaş nasıl sona erdi? Mütteşikler ilerledikçe Almanya geri çekildi. Hitler son günlerinde Berlin'de sıkıştı ve sonunda hayatına son verdi. Kısa süre sonra Almanya teslim oldu. Ancak savaş henüz tamamen bitmemişti. Pasifik'te çatışmalar devam ediyordu. Ta ki atom bombası kullanılana kadar. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalar savaşı aniden sona erdirdi. Ama asıl sürpriz bundan sonra yaşandı. Churchill zaferin lideriydi. Herkes onun seçimleri kazanacağını düşünüyordu. Ancak sonuç farklı oldu. Halk savaş sonrası yeni bir düzen istiyordu. Sosyal güvenlik, sağlık sistemi ve daha eşit bir toplum talep ediliyordu. Bu değişim isteği seçim sonuçlarını belirledi. Ve şimdi en dikkat çekici soru ortaya çıkıyordu. Savaşı kazanan bir lider, barış zamanında halkın desteğini neden kaybetmişti? 1945 seçimleri bu sorunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Halk artık savaş değil, gelecek istiyordu. İşçi Partisi yeni bir düzen vaat etti. Sosyal güvence, sağlık hizmetleri ve daha eşit bir toplum sözü verdi. Bu vaatler karşılık buldu. Sonuç şaşırtıcıydı. Churchill seçimi kaybetti. Yıllarca süren liderliğin ardından başbakanlıktan ayrıldı. Bu durum onun için beklenmedik bir darbe oldu. Ama bu onun sahneden tamamen çekildiği anlamına mı geliyordu? Hayır, muhalefete geçti ama etkisini kaybetmedi. Gözünü bu kez yeni bir tehlikeye çevirdi. Sovyetler Birliği. Savaşın bitmesiyle birlikte Avrupa ikiye bölünmeye başlamıştı. Doğu Avrupa hızla Sovyet etkisi altına giriyordu. Polonya, Macaristan ve diğer ülkeler yeni bir düzenin içine çekiliyordu. Churchill bu gelişmeleri yakından izledi. Ona göre bu sadece bir değişim değil, yeni bir çatışmanın başlangıcıydı. Peki bu tehlikeyi nasıl anlattı? 1946'da Amerika'ya yaptığı ziyaret sırasında önemli bir konuşma yaptı. Burada kullandığı ifade kısa sürede tarihe geçti. Avrupa üzerine bir demir perde indi, dedi. Bu söz yeni dönemin sembolü haline geldi. Artık dünya iki blok arasında bölünüyordu. Churchill, Batı ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu. Özellikle İngiltere ile Amerika arasındaki bağın önemini vurguladı. Ama bu yeni dünya düzeni nasıl şekillendi? Zamanla bloklar netleşti. Doğu Avrupa Sovyet etkisine girdi. Batı ise kendi ittifakını oluşturdu. Bu süreçte NATO kuruldu. İki taraf arasındaki gerilim giderek arttı. Soğuk Savaş başlamıştı. Churchill bu süreci erken fark eden isimlerden biri oldu. Ancak herkes onun kadar hızlı düşünmüyordu. Peki o sırada Britanya'da neler oluyordu? İktidarda olmasa da Churchill siyasetin merkezinde kalmaya devam etti. Hindistan'ın bağımsızlığına karşı çıkmayı sürdürdü. Ona göre bu süreç aceleye getiriliyordu. Bölünmelerin kaçınılmaz olacağını düşündü. Benzer şekilde İrlanda konusunda da farklı bir bakış açısı sundu. Adanın bölünmesine karşı çıktı ve daha bütün bir çözüm savundu. Ama Churchill sadece eleştiren biri miydi? Hayır. Aynı zamanda bir vizyon ortaya koydu. Avrupa için yeni bir gelecek önerdi. Zürih'te yaptığı konuşmada geçmişin acılarının geride bırakılması gerektiğini söyledi. Bir Avrupa ailesi fikrini dile getirdi. Bu düşünce, ilerleyen yıllarda Avrupa entegrasyonunun temel taşlarından biri haline geldi. Ve şimdi yeniden bir fırsat doğuyordu. 1950 seçimleri dengelerin değişebileceğini gösterdi. İşçi Partisi çok küçük bir farkla iktidarda kalmıştı. Bu durum yeni bir seçimin kapısını aralıyordu. Churchill hala sahnedeydi ve herkes şu soruyu sormaya başlamıştı. Bu hikaye gerçekten bitmiş miydi, yoksa Churchill için son bir perde daha mı açılacaktı? 1951 seçimleri beklenmedik bir sonuç getirdi. Muhafazakarlar güç kazandı ve Churchill yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. 77 yaşına yaklaşmıştı ama hala sahnedeydi. Bu ikinci döneminde
Odağı daha çok dış politikaya kaydı. Dünya artık farklıydı ve dengeler hassastı. İçeride ise savaşın yaraları sarılmaya çalışılıyordu. Konut sorunu, ekonomik toparlanma ve toplumun yeniden normale dönmesi en önemli başlıklardı. Ama bu geri dönüşün en dikkat çekici yanı neydi biliyor musun? Churchill sadece bir siyasetçi değildi. Aynı zamanda bir yazardı. 1953 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Bu ödül, onun kelimelerle kurduğu gücün bir göstergesiydi. Tarih yazımı ve hitabetiyle tanındı. Savaşları anlatan eserleri, geçmişi canlı bir şekilde yeniden kuruyordu. Bu başarı, onun sadece bir lider değil, aynı zamanda bir anlatıcı olduğunu da kanıtladı. Peki bu başarıya rağmen her şey yolunda mıydı? Aslında hayır. Sağlığı giderek zayıflıyordu. Göreve geldiğinde bile yorgundu. Çevresindeki birçok kişi onun kısa sürede görevi bırakacağını düşünüyordu. Ancak Churchill bu fikre kolay kolay yanaşmadı. Gücü azalsa da görevi bırakmak istemedi. Ta ki bir gün vücudu ona dur demeye başlayana kadar. 1953'te geçirdiği felç her şeyi değiştirdi. Uzun süre iyileşmeye çalıştı ama bu olay onun sınırlarını açıkça ortaya koydu. Peki sonunda ne yaptı? 1955'te başbakanlıktan ayrıldı. Bu bir son gibi görünse de aslında tam anlamıyla bir veda değildi. Parlamentoda kalmaya devam etti. Yıllar boyunca edindiği deneyim onun saygı duyulan bir figür haline getirmişti. Artık ön planda değildi ama etkisi hissediliyordu. Zamanını Chartwell'de geçirdi. Yazdı, resim yaptı ve hayatını daha sakin bir tempoda sürdürdü. Ama dünya değişmeye devam ediyordu. Süveyş krizi gibi olaylar yaşandı. Churchill bu gelişmeleri yakından izledi ve eleştirilerini dile getirdi. Aynı zamanda Britanya İmparatorluğu'nun çözülüşünü gördü. Bir dönem dünyanın en güçlü yapılarından biri olan bu sistem yavaş yavaş dağılıyordu. Bu değişim onun için kolay kabul edilebilir değildi. Peki hayatının son yıllarında ne hissettiğini hayal edebiliyor musun? Sağlık sorunları artmaya başladı. Düşmeler, hastalıklar ve yorgunluk onu daha da zayıflattı. Buna rağmen saygı görmeye devam etti. Amerika tarafından onurlandırıldı. Parlamentoda uzun yıllar süren hizmeti takdir edildi. Artık bir dönemin sembolü haline gelmişti. Ve sonunda o an geldi. Bir felç daha geçirdi. Bu kez geri dönüş olmadı. 1965 yılında 90 yaşında hayata veda etti. Arkasında savaşlarla, kararlarla ve tartışmalarla dolu bir hayat bıraktı. Peki bir insanın hayatı ölümünden sonra bile bir ulusun hafızasında yaşamaya devam edebilir mi? Churchill'in vedası tam da böyle oldu. Ona sıradan bir cenaze değil, devlet töreni düzenlendi. Bu onur uzun yıllar boyunca kimseye verilmemişti. Tabutu günlerce Westminster'da sergilendi. İnsanlar sessizce gelip geçti. Bir dönemin tanığı olan liderle vedalaştılar. Ardından Londra'nın kalbinde, St. Paul Katedrali'nde görkemli bir tören yapıldı. Kraliçenin katılması bu vedanın ne kadar özel olduğunu gösteriyordu. Son yolculuğu ise Thames Nehri üzerinden gerçekleşti. Suların üzerinde ilerleyen tabut, onu doğduğu topraklara geri götürdü. Ama bir hayat sadece sonuyla mı hatırlanır? Churchill'in hikayesi bundan çok daha fazlasını içeriyordu. Gençliğinde uzak coğrafyalarda savaşları gördü. Siyasette yükseldi, düştü ve yeniden ayağa kalktı. Tartışmalı kararlar aldı. Büyük riskler üstlendi. Hem övgü aldı, hem eleştirildi. Onu sadece bir kahraman ya da sadece bir hata yapan lider olarak görmek mümkün değildi. Çünkü o, tüm çelişkileriyle tarihin içindeydi. Peki, onu bu kadar önemli yapan neydi? En karanlık anda geri adım atmamasıydı. 1940 yazında, neredeyse herkes umudunu kaybetmişken, o direnmeyi seçti. Bu karar, sadece bir ülkeyi değil, tüm kıtanın kaderini etkiledi. Eğer o an farklı bir yol seçilseydi, bugün bildiğimiz dünya bambaşka olabilirdi. Ama bu, onun hatasız olduğu anlamına mı geliyordu? Elbette hayır. İmparatorluk politikaları, savaş kararları ve bazı sert uygulamaları hala tartışılıyor. Onu eleştirenler de var, savunanlar da. Kimileri onu bir kahraman olarak görürken, kimileri kararlarını sorguluyor. İşte bu yüzden
Churchill sadece bir lider değil, aynı zamanda bir tartışma konusu olarak da yaşamaya devam ediyor. Ve şimdi sana soruyorum. O, gerçekten tarihin akışını değiştiren en büyük liderlerden biri miydi? Yoksa başarılarının gölgesinde kalan hataları bu ünvanı tartışmalı mı hale getiriyor? Sen ne düşünüyorsun?